Ağlayabilir miyim gönlüm müsaadenle? Şöyle katıla katıla şimşekli bir gökyüzü gibi günaha batan tüm kirliliğim ile ağlayabilir miyim? Öylesine ama ölesiye bu can çıkana kadar bedenden, nefsimin nefesi kesilesiye pembe güller, mor menekşelere düşesiye sol yanımın ateşi yükselesiye kadar. Kendi omuzumda kimseciklere yük olmadan ağlayabilir miyim? Günleri say, senedini say, büyüklerini say ama yerinde sayma. Emek ver, kulak ver, bilgi ver ama hiçbir zaman boş verme. Eşini beğen, işini beğen, aşını beğen ama kendini beğenme. Fidan büyüt, çocuk doyur, çocuk besle ama kim besleme. Hedefe koş, cihanda koş, yardıma koş ama ortak koşma. Paranı ver, gönlünü ver, selam ver ama sırrını verme. Davet et, hayret et, affet, tövbe et ama ihanet etme. Okumaktan zarar gelmez, oku ama lanet okuma. Elini aç, kapını aç, gözünü aç ama ağzını açma. Sarıcı ol, bakıcı ol, kalıcı ol ama bölücü olma. Ev al, araba al, abdest al ama beddua alma. Zulmü devir, nesri devir ama çam devirme. Rakibini geç, sınıfını geç ama gülüp geçme. Yaklaş, konuş, tanış ama uzaklaşma. Seslen, uslan ama yaslanma. Doğrul, devril ama eğilme. İtil, atıl ama satılma. Altın ne oluyor, can ne oluyor, inci mercan da nedir? Bir sevgiye harcanmadıktan, bir sevgiliye feda edilmedikten sonra. Aşk, hayra veya şerre vesile olsa da, ondaki amaç ve gayret önemlidir. Gayret, ulu amaçlar için olmalıdır. Atmaca, bembeyaz ve değerli olsa da, fareleri avlarsa, değeri 10 para etmez. Ama baykuş, baykuş olduğu halde, amacı şaha ulaşmaksa, o atmacaların kralı demektir. Aşıkların gönüllerinin yanışıyla gözyaşları olmasaydı, dünyada su da olmazdı, ateş de. Seni sen yapan candır, her canın sahibi var, o da Allah'tır. Sen canına muhtaç, canın canana, unutma aslında, can da odur, canan da. Aslında her gönül bir tek sevgiliye dönüktür. Lakin kıblesi yanlıştır. Bulduğunu sandığı şey gerçekte aradığı değildir. Kimisi bir gül yüzlü güzele meftun, kimisi bir ceylan bakışlıya mecnundur. Bazısı dünyaya kanmış, bazısı mala mülke aldanmıştır. Oysa her biri bir sevgili tarafından sınanmıştır. Her ne istiyorsan kendinde ara. Senin canın içinde bir can var, o canı ara. Senin dağının içinde bir hazine var, o hazineyi ara. Bir muammadır aşk, kiminin vicdanına atılan taş, kiminin fakir gönlüne katılan aşk, kiminin de gözünden akıtılan yaştır aşk. Dil ve canda nihansın, geçti her şey bir haber senden. Cihan zatınla dolmuşken, cihanda bir haber senden. Nasıl bulsun seni can ve gönül senden ibaretken? Gönülde, can da senin, ancak ki canda bir haber senden. Sen verdikçe dost görünen çok olur, İste de gör hepsi birden yok olur. Sen kendi kendine yetmeyi öğren,
tüm dünyanın malına gönlün tok olur. Bildiklerini anlat ama akıl vermeye kalkma. Anlatılanları iyi dinle ama hepsini doğru sanma. Sessiz kalmak bir şey bilmediğin anlamına gelmez. Çok konuşmak da çok şey bildiğin anlamına gelmez. Hiçbir konuda emin olma, kendini ayrıcalıklı sayma. Konumuna, mevkine, ismine veya şöhretine güvenme. Şu hayatta tüm zahiri kisveler sabun köpüğünden ibarettir. Köpükler nazlı nazlı yükselir ve pat diye son bulur. Her zaman başkalarından öğrenmeye açık ol. En iyi bildiğin konularda bile köşeli düşünme. Büyük konuşma, cümlenin sonuna nokta değil, ünlem değil, virgül yahut 3 nokta koy. Açık bir kapı bırak daima. Ne kadar bilsen de hiçbir zaman yeterince bilemeyeceğini unutma. Tevazudan şaşma, ancak o zaman bilginin cehaletinden kurtulabilirsin. Bir insan ne istediğini bilmiyorsa hem seni ziyan eder hem de kendini. Dibini görmediğin suya dalmadığın gibi emin olmadığın sevgiye kendini teslim etme. Kimsenin ayıbını arama, kendi ayıbını gör. Murada ermek sabır ile olur. Oturduğun yeri pak et. Kazandığın lokmayı hak et. Karşındaki ister taş olsun, ister kaya, sen yumuşak ol, o erir. Ne kötüdür insanın aklıyla yüreği arasında çaresiz kalması. Ne kötüdür an kadar yakın, bir asır kadar uzak olması. Ve biler misin ne acıdır insanın bildiğini anlatamaması. Ben deyip susması, sen deyip ağlamaklı olması. Geçmiş ve gelecek Allah'ı bizim gözümüzden saklar. Her ikisini de ateşe atıp yakın. Hayat denizinde geçip giden bir gemide bulunan kişi karşı kıyılardaki kamışlığı seyrederken kamışlığın yürüyüp geçtiğini sanır. Tıpkı bunun gibi dünyadan göçüp gidiyoruz da sanıyoruz ki dünya gidiyor. Tövbe bineği şaşılacak bir binektir. Bir solukta aşağılık dünyadan göğe sıçrayıverir. İnsanı diye bahsedilen bir muhabbette bile ben onu seviyorum ama o da beni sevsin diyorsan ona aşk demezler. Sen onun tarafından sevilmeyi seviyorsun. O bana ne verir diye değil, ben ona ne verebilirim diye düşündüğün zaman aşk olur. Korkunç bir kurban bayramı olan kıyamet günü, inananlara bayram günüdür, öküzlere ölüm günü. İnsan olmak bir misafirhane gibi, her sabah gelir yeni biri. Beklenmeyen bir misafirdir, bir sevinç, bir hüzün, bir kötülük arzusu ve bir anlık bilinç hali. Hoş karşılayın hepsini, hoş tutmaya bakın. Eşyaları dışa atan, evinizi hoyratça boşaltan, bir deste elem bile olsalar saygıyla ağırlayın her birini. Yeni bir zevkle doldurmak için olabilir bu temizliğin nedeni, fırlatıp attıklarının yerini. Karanlık düşünce, utanç, melanet, kapıda karşılayın güler yüzle. Hepsini içeriye davet edin, hepsine şükredin çünkü gönderilmiştir her biri bir yol gösterici gibi bu alemin ötesinden. Ya olduğun gibi görün ya da göründüğün gibi ol. Kadın olsun, erkek olsun iki türlü insan vardır. İç alemini keşfedip onu arayanlar ve iç alemden hiç haberleri olmayıp sadece maddeye aşık olup dünyalık zevklerine dalıp gidenler. Sözünü öyle izah et ki havasta, avamda istifade etsin. Herkesin aklının ereceği
fikrinin anlayacağı bir tarzda anlat. Söz söyleyen kemal sahibi olursa, marifet ve hakikat sofrasını yaydı mı, o sofrada her türlü aş bulunur. Hiçbir misafir aç kalmaz, herkes o sofrada kendi gıdasını bulur. Çaldığın her kapı hemen açılsaydı, ümidin, sabrın ve isteğin derecesi anlaşılmazdı. Misafir gelecekmiş gibi evini, ölüm gelecekmiş gibi kalbini temiz tut. Varsın olmasın hayatta her istediğimiz, biz olana elhamdülillah, olmayana da eyvallah demesini biliriz. Ey gönül, ses etme bekle, ya nasipte Rabbine bırak. Ey kendine bakmayıp, kendi kusurlarını görmeyip de, başka insanların iyisine kötüsüne bakıp kalan zavallı, Allah senin yardımcın olsun. Bilmeden Allah adına hüküm verir olmuşuz. Şu cennetlik, şu cehennemlik der olmuşuz. Batını bilmeden sırf zahire bakarak ve onun hakkında Allah'ın ne takdir ettiğini bilmeksizin hüküm verir olmuşuz. Kendi taşıdığımız kalpten bir haber iken kimin cennete veya cehenneme gideceğine karar verir olmuşuz. Allah ıslah etsin bizleri. Kendini niye yalnız hissediyorsun? Allah hiç yarattığı kulu yalnız bırakır mı? Yürek yanmadıkça göz yaşarmaz. Duasız üşürmüş yürekler bil. Sana bir dua eden olsun, senin de bir dua ettiğin. Bilmezsin hangi kırık gönlün duasıdır, karanlıklarını aydınlatan, sana ummadık kapılar açan. Bilmezsin kimin için ettiğin duadır, seni böyle ayakta tutan. Aşk acısı taşımayan yürek, ya deliye aittir ya da ölüye. Kin besleyen kişi, kin dolu kimselerin mezarları yanına gömülür. Kinin asıl kaynağı cehennemdir. İnsanın kini ise onun bir parçası olup dinin düşmanıdır. Eğer insan nefret, öfke ve kin üretiyorsa Allah'tan uzaklaşır ve korkarım dinini kaybeder. Allah'ın gazabından kurtulmanın çaresi kendi öfkeni yok etmektir. Testide ne varsa dışına o sızar. Nasıl ki ağız kapalı olan testi kirli su üzerinden akıp giderse, dervişliği arzulayan da bu dünyaya fazla dağılmadan öylece akıp gider. Diğer bir deyişle su gemiye girerse onu felakete sürükler ama geminin altına verilirse onu yüzdürür ve varacağı yere götürür. Birisi güzel bir söz söylüyorsa bu dinleyenin dinlemesinden, anlamasından ileri gelir. Bencillik gözüne takılmış ayna gibidir. O gözler nereye bakarsa baksın kendinden başka birini görmez. Mum olmak kolay değildir. Işık saçmak için önce yanmak gerekir. İnsanı alçaltan, onun doymak bilmeyen benliğidir. Her an bir yakınını kırmaya ve bu hoş dünyada hem Allah'a hem de insanlara kafa tutmaya hazırdır. Benliği yok edince ne düşmanı kalır ne de özür dilemekten beli bükülür. Şehvet kontrol altına alınınca akıl daha da genişler. Tıpkı ağacın dallarını kesince yeni ve canlı dallar çıkması gibi. Kimle gezdiğinize, kimle arkadaşlık ettiğinize dikkat edin. Çünkü bülbül güle, karga çöplüğe götürür. Söz söyleyen kemal sahibi olursa, marifet ve hakikat sofrasına serdi mi, o sofrada her türlü yemek bulunur. Herkes orada gıdasını bulur. Aşıkların gönüllerinin yanışlarında kıvılcımlar vardır. Gönüllerini sevgiyle vermiş olanların
Gönüllerindeki derdin belirtileri vardır. Sen hiç duymadın mı? Yanıp yakılanların gönüllerinden çıkan ateşli bir ah, ta Allah'ın rahmet huzuruna geçer gider. Benim hayatımın gecesinde şu güneş gibi 20 tane güneş doğsa da, karanlık gecemi aydınlatmaya çalışsa da, sen gelmedikçe seher olmaz sevgili. Ne zaman vuslat ey yar? Can bitap düştü, saçlarıma hazan düştü. Sevdama köz düştü, lime lime etti bu hasret beni. İlmek ilmek cana dokudum da seni, gönül gözüme hayranlık düştü. Özlem iklimlerinden dergahına sesleniştir bu. Ahı feryada karışmış bir kıtmirin yanmasıdır. Gel ne olur bir gün çıkıp gel. Alev almadan ruhum canı dişinde, özü közünde bir ağlayıştır bu. Bir gönül incittin mi, 1000 kez yaya gitsen de, Kabe'yi tavaf etsen, Allah kabul etmez. Malını mülkünü ver de bir gönül al. Al da o gönül mezarda, o kapkara gecede ışık versin sana. Allah kapısına binlerce altın torbası getirsen, Allah bize getireceksen gönül getir der. Allah'ın nuruyla aydınlanmayan gönül evleri vardır. O gönül evleri mezar gibidir, dar ve karanlıktır. O gönül evleri Allah'ı anlama ve anma zevkinden mahrumdur. Böyle bir gönülden mezar daha hayırlıdır. Şunu iyi bil ki sana Allah'ı hatırlatan, seni inciten, gizlice yalvartan dert, dünya mülkünden ve saltanatından daha hayırlıdır. Allah sana dert, tasa verdiyse onu anman için verdi. Gözlerinin gördüğünü yüreğinin gördüğüne değişiyorsan eyvallah. Yüreğinin gördüğünü gözlerinin gördüğüne değişiyorsan eyvah, eyvah. Ey gönül, acılara sabret. Çünkü onlar seni kahretmek için değil, sınamak, terbiye etmek, kemale erdirmek için gelirler. Hem de geçici derler, ebediyen kalmayacaklar. İmana ve ümide sarıl. Bil ki hiçbir gece ebedi değil. Her karanlığın sonunda bir fecir saklı. İnsanın gerçek değerini söylesem, ben de yanarım dünyada. Fakat ne yazık ki insan değerini bilmedi, kendini ucuza sattı. İnsan aslında çok değerli bir atlas kumaş iken, kendini hırkaya yama yaptı. Duydum ki kapıma gelmiş, tokmak olmadığı için kapıya vurmadan geri dönmüşsün. Bilmez misin kalp kapısının tokmağa ihtiyacı yoktur, o ancak içeriden açılır. Gönül bir gün olur, seni gönlünü alana ulaştırır. Can bir gün olur, seni sevgiliye ulaştırır. Sen de derdin eteğini elden bırakma. Çünkü o dert bir gün olur, seni dermana ulaştırır. Sana yüklediğim manaları sakın ola, senmişsin gibi düşünme. İnan ki aldanırsın. Sen o anlamlarla sadece zahirde varsın. Sen gönül dünyama yansıyandan ayrısın. Ben seviyorsam sen bahanesin, asıl sevdiğim haktır, unutmayasın. Güneş olmak ve altın ışıklar halinde ummanlara ve çöllere saçılmak isterdim. Gece esen ve suçsuzların ahına karışan yüz rüzgarı olmak isterdim. Surette kalırsan putperest olursun. Her şeyin suretine bakmayı bırak, manaya bak. Hacca giderken hac yoldaşı ara. Ha Hintli olmuş, ha Türk, ha Arap. Onun şekline, rengine bakma, azmine ve maksadına bak. Rengi kara bile olsa değil mi ki
Seninle aynı maksadı güdüyor, sen ona beyaz de, o aynı senin rengindedir. Şu toprağa sevgiden başka bir tohum ekmeyiz. Şu tertemiz tarlaya başka bir tohum ekmeyiz biz. Bende değil, sende de. Hem sen, hem ben. Ben hem benimim, hem de senin. Sen de benim. Bugün öyle garip bir hale geldim ki, sen ben misin, ben mi senin, bilmiyorum. Hayatı sen aldıktan sonra ölmek, şeker gibi tatlı şeydir. Seninle olduktan sonra ölüm, tatlı candan daha tatlıdır. Üzülme, kızma hiç kimseye yaptıklarından dolayı. Aksine teşekkür et ihanet edenlere sadakati öğrettikleri için. Minnet duy yalancılara doğrunun farkına varmanı sağladıkları için. Mutsuz edenlere dua et, mutluluğu daha derin hissettirdikleri için. Herkesi sev, yaşamına bir anlam kattığı için. Hayat bu yüzden daha güzel, siyahlar beyazı fark ettirdiği için. Eden kendisine eder, yapan bulur ve çeker. Unutma kazanmak koca bir ömür ister, kaybetmeye ise anlık, gaflet yeter. Biz güzeliz, sen de güzelleş. Beze kendini, bizim huyumuzla huylan, bize alış, başkalarına değil. Kişinin değeri nedir? Aradığı şeydir. Eğer sen can konağını arıyorsan, bil ki sen cansın. Eğer bir lokma ekmek peşinde koşuyorsan, sen bir ekmeksin. Bu gizli, bu nükteli sözün manasına akıl erdirirsen, anlarsın ki aradığın ancak sensin, sen. Madendeki inciyi aradıkça madensin. Ekmek lokmasına heves ettikçe ekmeksin. Şu kapalı sözü anlarsan, anlarsın her şeyi. Neyi arıyorsun? Sen olsun. Senin canın içinde bir can var. O canı ara. Beden dağının içinde mücevher var. O mücevherin madenini ara. Ay yürüyüp giden sufi. Gücün yeterse ara ama dışarıda değil, aradığını kendinde ara. Bir katre olma, kendini deniz haline getir. Madem ki denizi özlüyorsun, katreliği yok et gitsin. Beri gel beri, daha da beri, niceye şu yol vuruculuk, madem ki sen bensin, ben de senin, niceye şu senlik benlik. Gel ey hak aşığı, gel de ben bensiz, sen de sensiz olarak şu aşk ırmağına dalalım da yok olalım, yokluk mertebesine ulaşalım. Çünkü bu korkulukta, yani yeryüzünde kandan, zulümden, haksızlıklardan, kötülüklerden başka bir şey yoktur. Korkma, bu aşk ırmağı insanı kucaklar, bağrına basar, derinliklerine alır, batırır ama öldürmez. Çünkü o abı hayattan ibarettir. Allah'ın lütfundan, kereminden başka bir şey değildir. Allah'ım, kader gereği bana verdiğin ızdıraplardan, yaralardan kaçmam, onlardan şikayet etmem. Çünkü seni seviyorum, senin sevgi ateşinde yanmayan gönül soğuktur, hamdır. Bana harflerden ve kelimelerden arınarak gel. Kapılardan kurtul, kalbinle gel. Kalinden sıyrıl, halinle gel. İster bu aşkın sen hali, ister ben hali olsun. Geldiğin zaman ne sen ne de ben olmayacağız burada. O halde sadece gel, ister seninle gel, ister sensiz gel. Yeter ki gel. Aşkın canına andolsun ki, iki can birbirine kavuşmadıkça, ayrı ayrı bedenlerde yaşadıkları halde, iki can bir olmadıkça, sevenle sevilenin arasında ayrılık vardır. Buluşmanın bir manası yoktur. Bu düzensiz,
bir kavuşmadır. Cahille girme münakaşaya, ya sinirini zıplatır tavana ya da yazık olur adabına. Aşk benim uykumu aldı götürdü, uyku da aşkı götürdü. Zaten gerçek aşık uyuyamaz, aşk canı da, aklı da yarım arpaya bile almaya tenezzül etmez. Üzülme can, doğruysan zarar gördüm deme, bil ki iyiler mutlaka kazanır. Mevlana'ya sormuşlar sevgili nasıl olmalı diye. Sevilecek biri olmadığı zamanlarda bile seni sevmeli, sarılacak biri olmadığı zamanlarda bile sana sarılmalı. Dayanılmaz olduğun zamanlarda bile sana dayanmalı. Ben kimim? Beni söylediklerimde arama. Ben söyleyemediklerimde gizliyim. Görmediğin koskoca derya gönlümdür. Gördüğün sahil ise dilim, kıyılarıma vuran dalgalarıma şaşma. Onlar aşktan, gel gitim. Beni Mecnun'dan, Leyla'dan sorma. Ben yalnız Mevla'dan bir izim. Efendim ben Ömer Hançeri, güzel niyetleri güzel dileklerle birleştiren, bizleri sizlerle buluşturan Rabbime şükürler olsun. Böyle özlü güzel sözler, Mevlana sözleri, muhteşem dizeler. Eminim ki hepimiz bu dizelerin içerisinde kendimize dair bir şeyler bulacağız. Sevgiler paylaşıldıkça çoğalır. Sizler de bizim çalışmalarımızı dostlarınızla paylaşın. Daha çok yüreğin sesi olalım inşallah. Saygılarımla Allah hepinizden razı olsun.